4 dakika 33 saniye süren sessizliğimin bir anlamı vardı. Bunu videonun sonunda açıklayacağım. Aslında farklı türden bir müzik icra ettim. Size sessizliğin sesini dinlettim. Beyaz bir gürültü gibi. Boşluğun sesini. Beyaz boşluğun. Müziği müzik yapan notalar kadar onlar arasındaki boşluklardır aynı zamanda. Bir an coşkuyla dinlediğiniz bir müzik başka bir anda yavaşlar ve bazen tamamen durur. Bir süreliğine sessizliğin sesini dinletir size. Sonra tekrar yükselir. Az önce yaşadığınız sessizlik anı şu anda dinlemekte olduğunuz melodiyi daha iyi duymanızı sağlar. Her sözcük sessizlik ve hiçlik üzerinde gereksiz bir leke gibidir diyerek daha da ileri gider yazar Samuel Beckett. Sözcükler üretmekten, konuşmaktan asla vazgeçemeyiz belki ama günlük konuşmalarımızda bile zaman zaman duraksamak zorundayızdır. Kendimize düşünce boşlukları açmaya çalışırız. Veya bunları açamayız ve o boşlukları bile gibi gereksiz bir takım seslerle doldurmaya çabalarız. Ne de olsa eğitim sistemimizde bile boşlukları doldurun diye bir soru tipi var. Lütfen gördüğünüz her boşluğu doldurmayın. Konuşurken tüm boşlukları dolduran birisinin örneğini vereyim şimdi size. Bir stand-up komedyen olsun bu ama çok acemi bir komedyen. Bize bir fıkra anlatıyor ama hiç durmadan, ara vermeden, neredeyse nefes bile almadan. Fıkra bir Nasrettin Hoca fıkrası. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar kimsin? Hiç demiş hoca. Hiç kimseyim. Dudak büküp önemsemediklerini görünce sormuş sen kimsin? Mutasarrıf demiş adam kabara kabara. Sonra ne olacaksın diye sormuş Nasrettin Hoca. Herhalde vali olurum diye cevaplamış adam. Daha sonra diye üstlenmiş hoca. Vezir demiş adam. Daha sonra ne olacaksın? Bir ihtimal sadrazam olabilirim. Peki ondan sonra artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp son makamını söylemiş hiç. Daha niye kabarıyorsun be adam? Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğim makamdayım. İşlik makamında ne kadar komik değil mi? Hoca hem güldürüyor hem düşündürüyor. Gerçekten de çok komik. Gelin aynı fıkrayı bu kez beyaz boşluklarla anlatalım. Ve o beyaz boşluklarda, duraksama anlarında ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü anlamaya çalışın. Buna odaklanın. Bir gün Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Kimsin? Hiç demiş hoca. Hiç kimseyim. Dudak büküp önemsemediklerini görünce sormuş. Peki sen kimsin? Mutasarrıf demiş adam kabara kabara. Sonra ne olacaksın diye sormuş Nasrettin Hoca. Herhalde vali olurum diye cevap vermiş adam. Daha sonra diye üstelemiş hoca. Vezir demiş adam. Daha sonra ne olacaksın? Bir ihtimal sadrazam olabilirim. Peki ya ondan sonra? Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp son makamını söylemiş. Hiç. Daha niye kabarıyorsun be adam? Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım. Hiçlik makamında. Tıpkı bir saat gibi değil mi? Konuşuyoruz, susuyoruz. Konuşuyoruz, susuyoruz. Ya da bir müzik parçası gibi. İçerideki boşluklar, sessizlik anları en az konuşmalar kadar değerli ve daha da önemlisi anlamlı. O boşluklar bize düşünme, duyduklarımızı sindirebilme imkanını veren fırsatlar gibi adeta. Tasarımda da beyaz boşluklar vardır ve bunlar da bir çeşit görsel sessizliktir. Acemi tasarımcılar ya da tasarımla arasında biraz mesafe olan insanlar ya da hayatları boyunca hep boşluk doldurma problemleri çözenler bu boşlukları görmeye dayanamazlar. Bir boşluk gördüklerinde hemen orayı doldurmak isterler. Dolduramazlarsa o bölgeleri israf etmiş sayarlar kendilerini. Buralar boş kalmış ama buralara ne koysak acaba? Hiçbir şey. Hiçbir şey koymayalım. Hiçlikle bir şeyler anlatalım. Susarak konuşalım olmaz mı? Tasarımcılar bu konudan o kadar muzdaripler ki kocaman bir kitap yazmışlar konu hakkında. White space is not your enemy. Beyaz boşluk düşmanınız değildir. Bırakın düşman olmayı belki de en iyi dostunuzdur. Mesela bu boşlukları bir logo tasarımında kullanarak ona anlam yükleyebilirsiniz. Bunun en meşhur örneği FedEx logosudur. E ve X harflerinin arasındaki boşluk sağı gösteren bir ok işaretidir. Boşluklara anlam yükleyen başka logolar da var elbette. Ama bunların içinde benim en büyük favorim Yin Yang sembolü. Her şey iki kutuplu. Varlık ve yokluk. Siyah doluluk ve beyaz boşluk. Sizce ürünlerinin tasarımıyla meşhur Apple, web sitesinin beyaz boşluklarını dolduracak görsel malzemeye sahip değil mi? Yazık. Telefonunun ne kadar ince ve güzel olduğunu etrafındaki beyaz boşluklar sayesinde daha iyi görüyoruz. Bir başka örnek de beyaz boşluk üzerine beyaz konulur mu diyenlere gelsin. Hocam beyaz zemin üzerine beyaz giyilir mi? Giyilir.
Chanel markası güzel bir insan yüzünü bembeyaz bir boşlukla dengelerken dikkatleri nereye çekiyor sizce? Ya da dünyanın en sessiz çim biçme makinesini beyaz bir boşluğun ortasındaki yeşil çimenleri andıran kısık ses dalgalarını biçip sessizleştirirken göstermekten daha iyi ne vurgulayabilir? Gazetenizin sayfalarını çevirirken şöyle bir mizampaj tasarımı görürseniz mi okumak istersiniz? Yoksa şöyle mi? Aradaki büyük beyaz farkı görebiliyor musunuz? Sizce de bu boşluk bize pek çok şey anlatmıyor mu? Aman diyeyim. Etrafta gördüğünüz tüm boşlukları doldurmaya kalkarsanız karşınıza şöyle bir tasarım çıkabilir. Bu arada beyaz boşluk deyip duruyoruz ama bunun mutlaka beyaz renkli olması gerekmiyor. Önemli olan bir boşluk olması. Bu boşluk çektiğiniz bir fotoğrafta da olabilir. Boşluklar oluşturun ki görsel olarak anlattığınız hikayedeki ana karakterler biraz nefes alsın. Fotoğrafa ya da tasarıma bakanlar da onları daha rahat görsün. Gözleri rahatlasın. Müzikte sessizliğin bir işareti var. En az melodiyi oluşturan nota kadar sessizliği oluşturan bu işaret de müziğin ayrılmaz, kaçınılmaz bir parçası. Hatta bu işareti çok seven ve buna çok büyük anlamlar yükleyen sanatçılar da var. Mesela John Cage. Gördüğünüz notalar 4.33 adlı meşhur eserinin notaları. Videonun başında icra etmiştim size. Sanatçı tarafından 1952 yılında bestelenmiş. 3 bölümden oluşan bir müzik yapıtı bu. Herhangi bir enstrüman veya enstrüman grubuyla icra edilebilir. Müzisyenlerin yapması gereken tek şey 3 bölüm boyunca enstrümanlarını hiç çalmamak. 4 dakika 33 saniyelik sessizlik. Oldukça tartışmalı bir sanat yapıtı ama bizi düşündürdüğü kesin. Zaten sanatçı da eserinin çok başarılı olduğunu düşündüğünden olsa gerek 10 yıl sonra ikincisini de bestelemiş. İkinci sessizliği. Ondan etkilenen bir başka sanatçı sessizlik için başlı başına bir albüm yapmış. Hatta bunu iTunes'tan satın alıp dinleyebilirsiniz. Albümde çeşitli uzunluklarda sessizlikler var. Peki bu sessizliğin anlamı ne? John Cage'e göre her şeyden önce bu bir sessizlik değil. Müziksiz geçen o süre boyunca etraftaki boşluğun sesine kulak veriyorsunuz ve onun da bir sesi, onun da bir müziği var. Söz gümüşse sükût altındır demiş eskiler. Sessizliğin sesindeki beyaz boşluktan, hiçlikten hiç korkmayın.